Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta mahalle mekteplerinde dolaşıyoruz. Buyurun. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Fredrik Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle her hafta çıktığımız tura bu hafta mahalle mekteplerinin dolaşarak çıkıyoruz. Klasik kadroyla karşınızdayız. Kameranın arkasında sevgili Burkay ve Nilgün bizimle. Ve biz de Mersin merkezdeki eski Çankaya İlkokulu'nun bahçesindeyiz. Gördüğünüz gibi şu anda artık terk edilmiş metruk bir bina. Akıbeti hakkında endişelerimiz var ama tarihi çok eskilere gidiyor. 1947 yılına kadar burası Kurtuluş Mektebi olarak çalıştı. O zamanlar için çok yaygın bir göz hastalığı olan trahomdan muzdarip öğrencileri ağırlıyordu burası. 47'de kapatıldı. Ve ondan sonra 49 yılında başka bir yerde olup da kapatılan Çankaya İlkokulu'nun buraya taşınmasıyla Çankaya İlkokulu oldu. Yarım asır burada eğitim, öğretim faaliyetleri devam etti ve uzun bir süredir de böylesine terk edilmiş, metruk, hüzünlü bir halde Mersin merkezde hakkında verilecek kararı bekliyor. Çok tartışmalı, başlangıcı da tartışmalı. Burası aslında Yusuf Hayek adlı Mersin'in eski gayrimüslim sakinlerinden birine aitken Maarif Komisyonu tarafından kamulaştırıldı ve sonra dediğim gibi Kurtuluş Mektebi oldu. Kapatıldıktan sonra Bezmi Alem Valide Sultan Vakfı'na devredildi. Şimdi de burası Akdeniz Belediyesi'nin bir takım projeleri var. Kreş olacak deniyor. Bir takım burada daha böyle sosyal bir mekan olacak deniyor. Merakla bekliyoruz çünkü plana ticari alan olarak işaretlendi. Buranın da ticarileşip kamusal fonksiyonundan mahrum kalmasını istemiyoruz. Yoğun tartışmalar var hem ilçe belediyesinde hem büyükşehir belediyesinde. Bu konudaki tartışmaları daha önce duyduk duymadık Mersin programımızda Sayın Hocamız Abdülvahap Kokulu ile konuşmuştuk. Onun linkini de yukarı aşağı koyalım. Eğer burası hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz onu izleyebilirsiniz. Neden konuşuyoruz peki? Sadece bir binanın akıbeti değil bizi bugün şehir okullarını gündemimize almamıza sebep olan. Çünkü bu okullar sadece eğitim öğretimin ötesinde de bir anlam taşıyor. Öncelikle eğitim öğretimden başlayalım. Biliyorsunuz artık eğitimin ticarileşmesi, özel okulların yaygınlaşması sebebiyle bu devlet okulları, kamusal eğitim fonksiyonu gitgide zayıflamakta. Buna dair çok ilginç bir çalışmayı hatırlatmış olayım. Yani ilgilenenler zaten kaçırmamıştır sanırım. Mekanda Adalet Derneği'nin Beyond İstanbul dergisinin Mekanda Adalet ve Çocuk sayısında sevgili Gizem Kıygı ve Selin Yazıcı'nın tam da bu konularda bir makalesi vardı. Onlar kentsel dönüşümle bu okulların arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışıyorlardı. Haritada işte o kamusal okulları, özel okulları işaretleyip o eğitim imkanlarının nasıl değiştiği, yani ne kadar ticarileştiği, ne kadar özelleştiği, bu kentsel dönüşüm süreçlerinin hem bu siteleşme, AVM'leşme, rezidanslaşma gelişmelerinin eğitimle olan ilişkisini çözdükleri çok enteresan bir çalışma. Çünkü orada insanlar yeni bir gayrimenkul seçerken orada olan okulu da hesaba katıyorlar. Dolayısıyla bir takım gayrimenkul projeleri o sınırları içinde ya da yakınlarında bulunan özel okulları da bir argüman olarak kullanıyor. Böylece kent dönüşürken, yani sosyoekonomik olarak daha üst seviyedeki insanlara başka fırsatlar sunarken çocukların da erişebileceği imkanlar da değişiyor. Bir reklam sektörünü dikkat çekiyor sevgili Gizem ve Selin. Gitgide reklamlaşan, reklam veren özellikle zincir okullarda bu bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Okulun reklamı oluyor ve siz okula göre siteyi ya da siteye göre okulu seçiyorsunuz. Böylece bu iç içe geçmiş ticarileşme sadece okul parasının ötesinde, eğitim politikalarının ötesinde kent politikalarını etkileyen bir faktöre dönüşüyor. Oysa eskiden herkes mahallesindeki okula giderdi çünkü oradaki okullar nitelikli bir eğitim veriyordu, daha eşit, daha adil bir eğitim veriyordu. Ama hem bu sosyoekonomik kamplaşma, ayrışma, bir de bunun eğitim politikaları, eğitim imkanları tarafından tekrar üretilmesine sebep oldu. Tabii sadece okul dediğimiz eğitim politikaları ile ilgili değil. Evet, kent politikalarından bahsettik ama bunun ötesinde de bir takım anlamları var. Düşündüğünüzde Çankaya İlkokulu'nun bahçesi küçük, evet, ama okul bahçeleri mahallede önemli kamusal alan işlevleri görebiliyorlar. ArcDaily'de rastladığım bir yazı, Amerika'da 100 milyon insanın, ki bunların içinde 28 milyon çocuk da var, onların 10 dakika yürüme mesafesinde bir parktan mahrum olduğunu gösteriyor. Bu şu açıdan önemli: eğer aynı sayıya baktığımızda bu parktan mahrum olan 100 milyonun içinde 20 milyonunun
10 dakikalık yürüme mesafesinde bir okul bahçesine erişebildiğini görüyoruz. Yani okul bahçelerini dönüştürebilirsek, onları bu ortak kamusal alan, yeşil alan ihtiyacına cevap verecek şekilde kurgulayabilirsek, o zaman hem o okulun öğrencilerinin kullanabileceği alan değişecek, hem de o mahallenin sakinlerinin ortak alan, kamusal alan, yeşil alan ihtiyaçları giderilecek. Bu tabii dediğim gibi sadece mahalleye özgü değil, bu tür alanların genişlemesi aynı zamanda hem öğrencilerin faydalanabileceği bir alanı mümkün kılacak, hem de işte topluluk öğrenmesi dediğimiz, yani burada bu okulların, bu kurumların öğrencilerinin ötesinde çevre sakinlerinin, gençlerin bu alanda ilgilenilen konularda eğitim verilebilecek bir imkan yaratıyor. Yani okulun son zil çaldıktan sonra da eğitim fonksiyonuna devam etmesine yarıyor. Okullar sağlık açısından da bir takım katkılar yapmaya gebe. Çünkü siz burayı bir takım işte yeşillendirerek, oradaki biraz daha temiz hava, yeşil alan olarak kurguladığınızda o mahallenin sağlık kalitesini de arttırmış oluyorsunuz. İşte bu iklim değişikliğiyle de ilgili. Bunun örneklerine geçeceğiz. Siz eğer bir okul bahçesini ısı adası olmaktan çıkarırsanız hem okulun hem de çevresinin o iklim değişikliğine karşı direngenliğini arttırmış olabiliyorsunuz. O yüzden de baktığınızda okul bahçeleri, okulların ortak alanları öğrencilere, mahallelilere, iklime, herkese katkı verebilecek bir potansiyel taşıyor. Daha da ileri gidelim. Sadece bahçesinden, binasından değil, sınıflarını düşünelim. Architecture and Education adlı bir sayfada rastladım buna. Ocak 2021 tarihli bir yazı ve onlar okulların alanlarının, yani sınıfların, evet dediğim gibi eğitim işlevi görebilir, laboratuvarlarının, stüdyolarının, bir takım toplantı odalarının, karanlık odalarının, sergi salonlarının da o kentin sosyo-kültürel hayatına, bir takım eğitim politikalarına destek olabileceği iddia ediliyor. Yani siz okulu eğer öğrencilerin ötesinde bir kamusallaşmaya tabi tutarsanız, bahçesiyle, binasıyla, sınıflarıyla, sahip olduğu imkanlar ve kaynaklarla bütün mahalleye hizmet eden bir kamusal alana dönüşüyor. Şimdi biz okulları özelleştirip işte böyle metruk bir hale mahkum edip ya da onları farklı biçimlerde ticarileştirirken bir yandan da işte belediyeler, merkezi hükümet, millet kahveleri, millet bahçeleri, bir takım spor alanları yapmaya çalışıyor. Yani bir elimizle yok ettiğimiz alanları başka bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Oysa okullara başka bir bakış, bunların farklı fonksiyonlar edinmesine, kazanmasına sahip olabilir. Bunun için tabii alıp okulu bu haliyle değerlendirmiyoruz. Onun bir takım tasarımının da tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu da yine Architecture and Education'ın bu sefer Haziran 2019'da Adam Wood adlı bir yazarın çok güzel bir tartışma. Bütün o okulların mimarisine dair çok zengin referansları içeren, çok farklı yerlere giden bir yazı. İlgililerin özellikle bakmasını tavsiye ediyorum. O aslında bu okul mekanlarını Doran Massey'in kazara komşuluk olgusuna yakınlaştırıyor. Yani burası, okul alanları, bu tür ortak alanlar burada yaşayanları bir takım farklı vesilelerle, dolaylı yollarla birbirlerine komşu kılabilecek bir potansiyele sahip. Ama dediğim gibi bu otomatik olarak yapılabilecek bir şey değil. Buranın olması için bir takım mimari müdahaleler gerekiyor. Ne gibi? İşte açıklık mesela. Bizde Türkiye'de değil okullar, işte üniversitelerinde kapısı, teli, engelleri vardır. Bunların açık alan olarak tahayyül edilmesi. Bunun ötesinde esnek kullanıma yönelik olarak kurgulanması, yani sadece okulda bir pota koyup sadece basket oynanır bir yer değil, orası gerektiğinde başka sosyal aktivitelere, daha doğal aktivitelere veya bir takım sosyalleşme imkanlarına izin verecek bir esneklikte olmalı. O yüzden de bütün bu okulların bahsettiğimiz potansiyelini gerçekleştirmesi için açıklığının ve esnekliğinin sağlanması gerekiyor. Bunun örnekleri yok mu? Var. İlk baştaki programların birinde konuşmuştuk bunu. Paris'te 2017'den beri devam eden Paris Vahaları adlı bir proje var. Bu proje biraz önce söylediğim gibi Amerika'daki yeşil alan ihtiyacına paralel olarak Paris'teki 10 okulla başladı yanılmıyorsam ve o okulların bahçelerini bir vahaya dönüştürüyor. Onları müdahalelerle
önce tabanını değiştiriyor. Yani böyle bir beton asfalt Türkiye'deki okul bahçelerininki gibi o betondan kurtarıyor. O ısı adalarını engelliyor. Daha fazla bitki, doğal alan, yeşil alan yaratıyor. Yani o mahallenin, okulun bulunduğu mahallenin doğal karakterini değiştiriyor. Burada kullanılan mobilyalar, banklar, masalar, diğer kent mobilyalarını daha ortak ve esnek kullanıma izin verecek şekilde tasarlıyor. En önemlisi bütün bunun kalbinde de o var aslında. Orada gölgelik ve sulak alanlar yaratarak o çevrenin iklim değişikliğine, iklim krizine karşı direnmesine izin veriyor. Bütün bu süreci, yani bu okulların vahaya dönüşümü sürecini katılımcı bir planlama yöntemiyle yapıyor. Böylece de burası sadece nihai ürün olarak daha müşterek, daha sosyal, daha ekolojik bir yer olmuyor. Aynı zamanda bunun kurgulanması, planlanması da bir katılımcı siyaset örneği olarak da Paris'in icraatları arasına giriyor. 2020'de 10 tanesi bu şekilde değiştirilmişti. 2021'de 25 okul bahçesi bu bahsettiğim yaklaşım ışığında dönüştürülerek vaha haline getirildi. Dahası sportif olarak da o kentin spor ihtiyacına yönelik bir potansiyeli var. Yani özellikle işte artık sokaklarda oynayamadığımız spor altyapısının bu kadar zayıf, sınırlı olduğu alanlarda okul bahçeleri, okulların sahip olduğu sportif imkanlar, kapalı spor salonu, futbol sahası, basket potaları, bunların hepsi o mahallenin sportif faaliyetlerine de izin verecek bir şekilde değerlendirilebiliyor. Bunun çok ilginç bir örneği var. Yine daha önce bahsetmiş olabilirim. Her yerde verdiğim örneklerden biridir bu. Geçen dönem Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce Seyhan Belediyesi bir takım okul bahçelerine portatif şişme yüzme havuzları yaptı. Şimdi bu birkaç açıdan çok önemli. Birincisi, Adana'nın yazları en önemli sıkıntılarından biri o kanalda, baraj kanallarında boğulan çocuklar. Yani Adana'nın sıcağı meşhur. Her sene Adana'da yazın o kanallara serinlemek için giren birçok çocuğun haberini ne yazık ki alıyoruz. Buna yönelik olarak o çocukları kanalın tehlikesinden korumak için okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kurulmuştu. Böylece o kanalın tehlikesinden ırak bir şekilde çocuklar bir takım can kurtaranların, eğitmenlerin nezaretinde serinleyebiliyorlardı. Bu kadar da değil. Aynı zamanda buraya giriş ücretsiz. Yeter ki gelirken yanlarında bir takım plastik atıklar getirsinler, geri dönüşebilir malzeme getirsinler. Böylece hiçbir ücret talep edilmiyordu. İkincisi, yaşam güvenliğinin ötesinde bir de ekolojik bir dürtme var. Üçüncüsü, zaten spor yapıyorlar, yüzmeyi öğreniyorlar eğitmen olduğu için. Bu tür şişme havuzlar gerçekten de Adana'nın hem böyle bir sosyal politika anlamında özgün bir proje olarak hem de okul bahçelerinin nasıl farklı kullanılabileceğine dair önemli bir örnek diye düşünüyorum. Tabii spor, kültür, müşterekler, bu işin tarım boyutu da var. Bu süreçte öğrendiğim Ekilebilir Okullar projesi, kar amacı gütmeyen bir organizasyon ve bütün o kamusal eğitimin ve kamusal eğitim mekanlarının organik tarım bağlamında değerlendirmesini hedefliyor. Burada projeye dahil edilen okullarda hem orada bir takım tarımsal eğitim faaliyetleri yapıyor. Çocuklar ellerini toprağa bulaştırıyorlar diyelim özetle. Aynı zamanda bunun da oradan elde edilen ürünler de kantinde, lokantada kullanılabiliyor. Hem çocukları toprakla, doğayla tanıştırmış olunuyor, hem de o ürünler çocukların daha sağlıklı beslenmesi için kullanılıyor. Bunu yapan birçok okul var Türkiye'de de, çoğu özel. Ama bunun kamusal okullarda da özellikle bahçelerin faydalanması suretiyle tarım olur, ekim olur, bir takım eğitimler olur, kompost olur. Bunların örneklerinin artması gerçekten de hem okul bahçelerinin daha etkin bir şekilde kullanılmasına izin verecek, hem de işte gördüğünüz gibi sosyal, sportif, siyasi sonuçlar doğuracak bir potansiyel taşıyor diyelim ve bir okulla başladığımız bu haftaki kaydı yine bir okulla bitirelim. Sevgili Selami Gedik hocamızın yenilerde yayınlanan İleri İlkokulu, Mersin İleri İlkokulu Cumhuriyet Aydınlanmasında Bir Eğitim Yuvası adlı kitabı tanıtmış olalım. Sevgili hocamız Yumuktepe Kent Sohbetlerinden tanıdığınız Ziya Aykın'ın editörlüğünde yayına hazırlandı. Mersin Deniz Ticaret Odası basımı üstlendi ve bütün bu İleri İlkokulu üzerine hikaye, evet bir okulun hikayesi, tarihi var. Oranın arsa tahsisinden
mimari projesine, fiziksel özelliklerine kadar birçok detay var. Ama onun ötesinde öğretmenlerle, müfredatla bir eğitim politikasının dönüşmesini ve Türkiye'nin siyasetinin nasıl dönüştüğüne dair tanıklıklar içeriyor. İçeride çok fazla anı var. Oradaki öğrenciler, veliler, hocalar, yani oradan yolu geçmiş herkesin gözlerini nemlendiren çok hoş hikayeler var. Bir okulun hikayesinden yola çıkarak bir ülkenin eğitim politikalarını izliyorsunuz ama aynı zamanda da bir kentin tarihine birinci elden tanık oluyorsunuz. Tavsiye ediyorum. Kültürhane'de sevgili hocamız bıraktı birçok kopya, ücretsiz, ama bağış vermek isterseniz onlar daha yoksul öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere Selami hocamıza aktarılacak diyelim ve müsaade isteyelim. Her hafta olduğu gibi yine bu kaydı sevgili Burkay Gündüz bir kurgulayacak, Nilgün kısasını yapacak, altyazısı, İngilizce çevirisiyle sizin izleyeceğiniz yayına dönecek. Siz de öneri, eleştiri, yorum ve tavsiyeleriniz için e-mailimden, Twitter'ımdan ve Instagram'ımdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Ne yapmayı? Ay, şarkı çalacağım. Bugün şarkılı yapalım. Okul yolu düz gider. Öyle temaya uygun şarkı olsun. Söylüyorum. Tamam, ama müzik gelecek önce. Öyle, hayır, kafamdan aşağı. Şöyle yapsam, şöyle sunsam. Gül döktüm yollarına. Bu buyurunu tescillesek mi? Taklitlerinden sakınınız diye. Evet, öz buyurun bu. Öz buyurun.